Tarihin derinliklerinden gelen bir fısıltı, atların kişlemeleri, kılıçların şakırtısı ve bozkırın o sonsuz ufkunda yankılanan bir medeniyet. Hadi gelin, bugün tarihin o tozlu sayfalarını şöyle bir aralayalım ve efsanelerle gerçeklerin iç içe geçtiği bir dünyaya, İskitlerin dünyasına bir yolculuk yapalım. İşte bu sözler, bunlar sıradan sözler değil. Bu sözler bir imparatora meydan okuyan, bir ananın, bir kraliçenin intikam yeminidir. Ve bu sadece bir başlangıç. Çünkü az sonra bu yeminin nasıl tutulduğunun kanla yazılmış o müthiş destanını dinleyeceksiniz. Evet, yanlış duymadınız. Tarihin tam da bu noktasında karşımızda kocaman bir gerçek var. İskitler, yani diğer adıyla Sakalar, tarihte bildiğimiz ilk Türk topluluğudur. Bakın burası çok önemli, altını çiziyorum. Tam teşekküllü bir devletten değil, bir milletin köklerini oluşturan ilk büyük boydan, yani topluluktan bahsediyoruz. Peki kimdi bu bozkırın efendileri? Gelin bu bölümde atı evcilleştiren, demiri adeta bir sanata dönüştüren ve Amazonlar olarak bildiğimiz o efsanevi kadın savaşçıları yetiştiren bu muazzam topluluğun temellerine inelim. Ve tabii ki onların o büyük kraliçesi, dünyanın bilinen ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'u tanıyalım. Tamamdır. Hadi gelin İskitlerin kimlik kartına şöyle bir yakından bakalım. Bakın en kritik ayrım şurada. Devlet değil topluluk olmaları. Sınavlarda bu detay hayat kurtarır, aman dikkat. Destanlara adını veren o büyük kahraman Alper Tunga'yı ve elbette sadece bir hükümdar değil aynı zamanda Bozkır'ın direniş sembolü olan Tomris Hatun'u aklımızın bir köşesine şimdiden kazıyalım. Hocalarım, şimdi en can alıcı yere geldik. Kalemler, kağıtlar hazır olsun. Çünkü bu bölüm sınavda sizi binlerce kişinin önüne geçirecek altın değerinde bilgilerle dolu. ÖSYM'nin İskitler hakkında sormayı en çok sevdiği o kilit kavramlara dalıyoruz şimdi. Peki neden mi onlara Bozkır'ın kuyumcuları deniyor? Çünkü madeni, özellikle de altını adeta bir dantel gibi işliyorlardı da ondan. Şu ekranda gördüğünüz altın elbiseli adam zırhına bir bakar mısınız? Binlerce yıl geçmesine rağmen hala göz kamaştırıyor. İşte bu, onların sanat ve zanaatteki zirve noktasıdır, başka bir söze gerek yok. Ve şimdi İskit sanatının ruhuna inelim. Hayvan üslubu. Bu öyle sıradan bir süsleme değil. Sakın ha. Bu onların doğayla, güçle, yaşam mücadelesiyle kurdukları o derin bağın ta kendisidir. Kutsal saydıkları, savaştıkları, avladıkları her hayvanı sanatlarına bir mühür gibi vurmuşlar resmen. Geldik Balbal'a. Bu taşlar bir savaşçının sadece mezarını göstermez, onun kahramanlığını da simgeler. Düşünün, her bir taş alt ettiği bir düşman demek. İnançlarına göre de öteki dünyada kendisine hizmet edecek bir ruh demek. İşte bu onların ahiret inancının en somut kanıtıdır. ÖSYM bunu sormayı çok sever, buraya bir yıldız koyun. İskitler deyince akla tabii ki at gelir. Ama onlar sadece ata binmediler. Atla adeta tek bir vücut oldular. Atı savaş meydanlarına ilk sürenler ve en önemlisi üzengeyi icat ederek atın üzerinde adeta bir kale gibi sabit durmayı başaranlar onlardı. Bu icat onlara o dönem için akıl almaz bir hız ve manevra kabiliyeti kazandırdı. At, Türk'ün kanadıdır sözü var ya, işte tam da burada doğdu. Tamam, şimdi ders modundan şöyle bir çıkıyoruz ve sinematik bir anlatıma geçiyoruz. Arkanıza yaslanın çünkü İskitlerin hikayesi kanla, kahramanlıkla ve intikamla yazılmış iki büyük destan üzerinden akar. Kemerleri bağlayın, efsanelerin dünyasına giriyoruz. İşte karşımızda İskit kimliğini adeta çelikle döven iki büyük destan. Alper Tunga ve Şu. Biri Perslerle yapılan o ölüm kalım savaşını, diğeri ise dünyayı diz çöktüren Büyük İskender'e karşı verilen onur mücadelesini anlatır. Bu destanlar onların o boyun eğmeyen ruhunun ebedi anıtlarıdır adeta. Şimdi asıl hikayeye, o büyük yüzleşmeye geliyoruz. Bir tarafta önüne çıkan her şeyi ezip geçen dönemin süper gücü Pers İmparatoru Büyük Kiros. Diğer tarafta ise halkının özgürlüğü için her şeyi göze alan Bozkır'ın kraliçesi Tomris Hatun. Bu bir imparatorlukla bir halkın, bir fatihle bir ananın savaşıydı. Her şey bir evlilik teklifiyle başladı. Ama bu bir aşk teklifi değil, kurnazca hazırlanmış bir istila planıydı. Tomris oyunu anında gördü ve hayır dedi. Reddedilen Kiros onuruna değil, hilesine sığındı. Ordusunun bir kısmıyla şarap dolu bir kampı geride bırakıp çekiliyormuş gibi yaptı. Şarabı bilmeyen İskitler bu tuzağa düştü. Ve bu tuzağın bedeli çok ama çok ağır oldu. Tomris'in biricik oğlu esir alındı. İşte o an tarih durdu. Bir annenin kalbinden kopan bu yemin bütün Bozkır'da bir fırtına gibi yankılandı. Bu sadece bir tehdit değildi. Bu bir hükmün ilanıydı.
Kiros sadece bir orduyu değil, bir annenin gazabını da üzerine çekmişti artık. Ve beklenen an geldi. Tomris, o devasa Pers ordusunu daracık bir geçide çekti. Ardından o meşhur, o efsanevi taktik devreye girdi. Turan taktiği, yani kurt oyunu. İskit ordusu sanki yenilmiş gibi geri çekilmeye başladı. Tuzağa çekildiğini anlamayan Kiros'un ordusu peşlerine takıldığı anda çember kapandı, pusu tamamlandı ve o yenilmez denilen Pers ordusu imha edildi. Ve evet, Kiros'un başı kan dolu bir fıçıya daldırıldı. Tomris Hatun yeminini tutmuştu. Bu efsanevi zaferin ardından gelin şimdi İskitlerin bize bıraktığı o büyük mirasa ve finaldeki sınav sorumuza geçelim. Peki İskitler tarihe ne bıraktı? Belki de şaşıracaksınız ama aslında her gün kullandığımız şeyleri, giydiğimiz pantolonu, taktığımız kemeri ve ata binmeyi bir devrime dönüştüren üzengiyi ve hepsinden daha önemlisi karşılarındaki düşman ne kadar büyük olursa olsun asla pes etmeyen o bağımsızlık ruhunu bıraktılar. Onlar kelimenin tam anlamıyla Bozkır'ın öğretmenleriydi. Ve işte en can alıcı nokta. Tüm bu mirası tek bir cümlede özetlemek gerekirse şunu çok rahat söyleyebiliriz. Onlar dünyaya ata binmeyi öğreten halktı. Bu basit cümle aslında medeniyeti nasıl şekillendirdiklerinin en güçlü kanıtıdır. Ve şimdi zihinleri yakma zamanı. Ekranda tam bir ÖSYM tarzı yeni nesil bir soru var. Bu soru az önce anlattıklarımızı ne kadar özümsediğinizi gösterecek. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bakalım Bozkır'ın şifrelerini kimler çözebilmiş? Hepinize bu zorlu sınav yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Bir sonraki efsanede görüşmek üzere.